Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale Biga ilçesi Adliyeköy'de Veysel Tunçel ve Şerif Tunçel baba oğlum besi çiftliğine konuk olduk. Öncelikli olarak Veysel Bey ile hem tanışacağız, sohbet kısmına girişeceğiz, hem de bu besi çiftliğini nasıl kurduğuna ilişkin serüvenini kendilerinden dinleyeceğiz baba oğul şeklinde. Evet Veysel abi, sizleri tanıyalım. Ben Veysel Tuncel. Adliyeköy'de doğdum. 18 yaşına kadar Adliyeköy'de yaşadım. Ondan sonra mesleğim gereği köyden ayrıldım. 25 sene gibi bir silahlı kuvvetlere hizmet ettim. 2004 senesinde emekli oldum. Emekli olurken kafamda iki işletme vardı. Bir tanesi ticarete atılıp market sektörüne girmek, biri de hayvancılık sektörüydü. Ama o günün şartlarında hayvancılık işine giremedik. Oğlunun askerliği vardı önümüzde, bazı sıkıntılarımız vardı. Dolayısıyla market işine girdik. Market işini 3 şubeye kadar Karabiga'da çıkardık. Neticede 15 sene gibi biz market sektöründe ticaret yaptık. Ama bu ulusal A101, BİM, Şok gibi marketler Karabiga'ya da gelmeye başlayınca ben emekliyim, hanım emekli ama oğlana bir gelecek sağlamak açısından oturduk onunla bir fikir birliğine vardık. Oğlum sana nasıl bir iş sektörüne geçelim? Bu işin artık ilerisi yok, ışık kapanmak üzere. Yani bu işin biteceğini düşünerekten dedim ki oğlum ne iş yapalım? Bir iki iş sektörü üzerinde kafamızda tartıştık. Fikir tartışması yaptık. Kendisi bu işi yapmamızı istedi. Ben de kendisinin bu işi hiç bilmediğini, benim de 18 yaşından sonra 25 sene gibi artı 15 sene daha 40 sene gibi bu işten uzak kaldığımı, gelişmeleri, tecrübelerimin yetmeyeceğini düşünerekten hep caydırmaya çalıştım. Yani oğlum bak bu işin pisliği vardır, bak bu işin şusu vardır, bak bu işin şusu var. Hep böyle zorluklarını gösterdim. Artı eşiyle beraber geldiler gene. Baba biz bu işi istiyoruz dediler. Baktım ki bu işten kararlılar yani bu işi istiyoruz, yapmak istiyoruz. Çünkü bu işin sermayesi biraz ağır. Evet. Yani başlangıç yatırımı yüksek abi. Bu işten şıp sevdi olup da bazı yatırımları yaptıktan sonra ben bu işten vazgeçiyorum, geri döneceğim demek çok zor. Çok zor kesinlikle. Çünkü bir yıkım olur. Mutlaka. Onun için ben işin hep zor taraflarını gösterdim. Ama benim oğlum da sabah 7'de gidip markete, para işi neticede gece 12'ye kadar o işin başındaydı. Orada da bir kararlılık, bir azim söz konusuydu. 3 şube çalışıyorduk. Yani eve yatmaya geliyordu otel niyetine. Bu iş aslında ona daha oyuncak geldi. Evet, doğrudur. Geliyor günde 1-2 saat bu iş, mekanı da biraz yapabildiğimiz kadar sistemli yapmaya çalıştık. Olabildiğince makine gücüne tabii makine aksamını tutmaya çalıştık, zengin tutmaya çalıştık. Bu iş ona daha cazip geldi. Neticede marketleri kapatmadan dedik ki inşaata başlayalım. Benim buralı olmamdan kaynaklanan, Adliyeköylü olmamdan kaynaklanan, burası da benim baba ocağı. 4 dönüm bir arsa burası. Orayı mı yapalım, burayı mı yapalım? Dışarıda yerlerimiz vardı, onları düşündük ama emniyet açısından artı elektrik, su açısından bize çok büyük külfetler getirecekti. Onları da düşünerekten buraya karar kıldık. Evet. Peki abi, inşaat kısmına ne zaman başladık burada? İnşaat kısmına karar verdik. 4 sene önce başladık. 2016 yılı içerisinde. 2016'da inşaata başladık. 2017'nin Mayıs'ında falan bitirdik. Bitirdik. O günkü parayla aşağı yukarı 200-250 milyarı buldu bize. Sadece buradaki saçlar, demirler, beton şeklinde. Demir yani o günün parasıyla o rakamları buldu. Taşınmazlar sadece o kadar. Taşınmazlar şeklinde. Ondan sonra bir yaz dedik ki biz gene işimize, market sektörüne devam ettik. Burayı bitirdik. Bir yaz samanımızı, otumuzu, altyapımızı hazırlamaya çalıştık. Kendi yoncamızı ektik, otlarımızı ektik. En büyük korkumuz şeydi, hayvan alırken yaşayacağımız sıkıntılardı. Piyasayı bilmediğimiz için yeni bir piyasa, yeni bir çevre, yeni bir insan topluluğu. Derken biz inşaatımız bittikten sonra marketi kapattık. Bir Kurban Bayramı'nda. Oğlum kapat marketi, kapattık.
oradan mı alalım, buradan mı alalım? İşte mal alırken yaşayacağımız zorluklardan çekindiğimiz için Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile bu işe girmeye karar verdik. O dönemde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Brezilya'dan Angus getiriyordu. Tamam abi. Biz de buradaki Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile görüşerek paramızı yatırdık. 3 ay gibi bir süre hayvanları bekledik. Evet. Şubat-Mart ayı gibi hayvanlarımız geldi. Bize verilen bilgide orada bütün karantinalar, bütün kan testleri yapıldığı söylendi. Devlet de şeyiyle geldi. Gözetim. Devlet garantisinde. Garantisinde. Tamam. Ama hayvanlar geldikten sonra yapılan kan testlerinde bazılarında sıkıntılar yaşadık. Bazı hastalıklar çıktı ortaya. Bazı hastalıklar çıktı. Bazılarını erken kesmek zorunda kaldık. Ve biz bu işten memnun kalmadık. Evet. İlk parti böylece elinizden hızlı bir 30 şekilde tane ilk partide 30 hayvan getirdik ama o ilk partide biz istediğimiz randımanı tutturamadık. Tabii. Ama hiçbir zaman yılmadık. Dayanma gücümüz de vardı, maddi manevi. Tabii oğlum o dönemde genç olduğu için çok çabuk bazı şeylere alınabiliyor. Yani benim maddi manevi desteğim olmasa o gençliğin vermiş olduğu şeyle belki yılgınlık, belki bıkkınlık olacaktı. Ama enerjiyle tecrübe bir araya geldi. Tabii. Tekrardan yani o krizi aştık. Onun iş gücü benim maddi manevi desteğimle. Biz daha sonra doların da yükselmesiyle dış piyasadan elimizi ayağımızı çektik. Evet. Bu sefer İtalya bıraktınız. Bu sefer pazarlara yöneldik. Çevre bizi tanıdı. Bu işi yapanlar, hayvan alıp satanlar bizi tanıdı. Bizim kişiliğimizi, bizim karakterimizi, bizim bu işi yapıp yapamayacağımızı anladılar. Neticede bize bu işi yapamaz diyenler gelip bizlerden bilgi almaya, tecrübelerimizden faydalanmaya başladılar ki biz de bunlardan hiçbir zaman gocunmuyoruz. Tabii ki. Doğru. Gelen herkese bize bilgi vermesi gerekiyorsa ondan gerekli bilgiyi almaya çalıştık. Ama bizden de yardım isteyen, tecrübemizden faydalanmak isteyenlere de bütün tecrübemizi yansıtmaya çalıştık. Doğrudur. Neticede 3 sene 4 sene gibi bir zaman geçti. Şükür biz piyasayı tanıdık, piyasa bizi tanıdı. Şimdi istediğimiz gibi hayvan alıyoruz, istediğimiz gibi iş yapıyoruz. Potansiyelimizi zaten 43 başlık bir tarafımızda 43 baş, bir tarafımızda 43 baş, 86 başlık kapasitemiz bizim. Peki işletmeye şu anda abi yerli iç piyasadan kaç aylık mesela hayvanları alıyorsunuz? İşletmeye 8 aylıkla 11 aylık arasında hayvanları topluyoruz. Mümkün olduğu kadar da et ırklarına yönelmeye çalışıyoruz. Çünkü et ırklarıyla diğerleri arasında kesime gittiğinde 75 ile 100 kilo arasında fark oluşuyor. Aynı yemi yiyor, aynı süre kalıyor. Ama 75-100 kilo da bizim için büyük rakam. Yani 15-16 aylık ikisini de kestirdiğimiz zaman bir et ırkı bizim çiftliğimize giren hayvan 6 ay kalıyor. 6 ay kalıyor. Yani biz seneyi 2 sene olarak kullanıyoruz. 6 ay giren hayvanı 6 ayda besleyip büyütüp çıkarıyoruz. Bu sefer ikinci partiyi alıp bir ikinci 6 ayda da bir parti daha çıkarıyoruz. Yani biz senede 2 iş yapmaya çalışıyoruz. Tabii. Peki abi ilk mesela hayvanı aldık. Burada bir karantina uyguluyor musunuz? Yerel pazardan da alsanız. Buradaki uygulamayı kısaca böyle özet geçebilir miyiz? Şimdi padokta duruyor. Çiftliğimizde 3 padok var. Aşağıda babadan kalma damlar var. Bir de bahçemiz var ayrıca. Tamam. Yani 5 padok yapabiliyoruz sıkışırsak. Önce aldığımızı o damlarda ya da bahçemizde 15 gün toparlıyoruz. Padoğumuza sayısı dolduğu zaman padoğa çekip orada da ciğer aşısı, karma aşı, iç dış parazit vitaminlerini yapıp ondan sonra padoğa alıyoruz. Üst padoğa herhalde. Evet, en üst padoğa alıyoruz. Yani giriş padoğa oluyor. Birkaç ay sonra en alt padoğumuzda kesime giden hayvanlardan sonra orta padoktakileri oraya çekip onlar bu sefer ilk giriş padoğundakiler orta padoğa geçiyor. Orayı tekrar bu sefer yeni alıyorsunuz. Yani 2 ayda bir satın alma var 2 ayda bir. Yani 2 ayda bir. 2 ayda bir rutin sürekli çıkartma var. 6 ayda çiftlik temizleniyor. Çiftlik temizlenmiş olur tamamen. Tabii. 3 padok şeklinde. Bu arada padoğun birini de kestirdiğimiz zaman çiftliğin temizlik işine giriyoruz. Evet. Temizlik işini biz traktörle yapıyoruz. Gübre temizliği. Yani elle biz gübre temizliği yapmıyoruz. Mekanizasyon şeklinde yapıyorsunuz. Tabii traktörle girip kepçeyle, çekmelerle dezenfektanını yapıyoruz. Ondan sonra ilaçlamasını da yapıyoruz. Yeni hayvan girişini öyle yapıyoruz. Evet.
Kesinlikle abi. Her yeni hayvan girişinde bizim çiftliğimiz temizlenmiş oluyor. Yılda o zaman ortalama abi 100'er tane hayvan herhalde bakıyorsunuz. Yani 100 tane hayvan elinizden gelip geçiyor. Gelip geçiyor ama önümüzdeki yazdan sonra, yani bu Haziran-Temmuz'dan sonra Allah kısmet ederse Karşı tarafı mı? biz 86 şeye çıkacağız. Kapasiteye çıkacağız. Senede de 2 sürüm yapacağımız için bu 150-160 taneye çıkacak şekilde. O zaman sürüm İnşallah daha da artacağı için yani niyetimiz o. Kazancımız artacak. Niyetimiz o. Peki şimdi Şerif Bey'e yönelecek olursak besleme ile alakalı Şerif Bey az önce gördük yem karmayı falan yaptınız. Bütün işte burada oturduğumuz yoncalardan tutun işte saman, reygras otu, arpa filek, mısır filek bunların karması hakkında biraz size soru sorabilir miyiz? Nasıl besliyoruz bu hayvanları? Nasıl bir uygulama metodunuz var? Günde kaç defa karma yapıyorsunuz? Su kullanıyor musunuz ilave olarak filan? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz çiftliğimize, hoş bulduk, köyümüze. Biz günde tek öğün yem veriyoruz hayvanlarımıza. İşte sabah akşam tek öğün yapıyoruz. Şimdilik ama hava sıcak olduğu zaman Tabii. kokarsa ya da ısınma yapmaya başlarsa havalar ısındığında 2'ye çıkıyoruz. Sabah akşam yapıyoruz. Şimdilik bu havalarda gittiği için ılık yani gittiği için tek sefer. Kışın serinde tek bahar, yapıyoruz. sonbahar yani yılda 7-8 ay ılık Tabii ve soğuk kızışma olduğu için. olmadığı Yani sürece tek yapıyoruz. 8 ay tek sefer. Evet. Tek yapıyoruz. Sefer yapıyoruz. Tamam. Ya işte yonca, reygras otumuz var, yoncamız var. Samanımız var ama biz samanı çok kullanma taraftarı değiliz. Protein açısından biraz daha düşük olduğu için biz et randımanı aldırmamız için proteini yüksek ürünler, enerjisi yüksek ürünler tercih ediyoruz. Besi yemi, besi bitirme yemi, arpa filekemiz var, mısır filekemiz var, pancar posamız var. Bunlarla hayvanlarımızı işte en maksimum et randımanı alacak şekilde besleme yapıyoruz. Karma yapıyoruz. Şimdi az önce gördük abi. Evet. Yoncayı, reykrası ve samanı önden attık. Kaba yemler şeklinde. Evet. Daha sonra mısır fileki, arpa fileki ve yem kısmını attık. Daha sonra su kısmı var. Orada yukarıda su kısmını gördüğünüz. hayvan başı 5 kilo gibi 5 litre olarak 5 kilo tabii yani, terazi var. Evet 5 litre olarak her yemde hayvan başı kaç tane hayvanımız varsa çiftlikte ona göre hesaplayıp yemlerimize 5 litre hayvan başı su yapıyoruz. Nemlendirme yemin daha çok fermentasyon olması için, birbirine karışması için. O su olayını da ben parantez açayım. Banav yemin sayesinde gelen Murat Görgülü hocamızdan, profesörümüzden Biz daha az kullanıyorduk. çiftliğimize gelmişti. Bize bu yönde yapmış olduğu telkin ve bilgilendirmeler neticesinde o su olayını da o şekilde daha lifli olur, daha hayvana faydalı Yumuşak olur şeklinde falan. dediği için dedim ya biz bilgiyi her zaman alır, Doğru. bizden isteyene de verme taraftarıyız. Onu da Murat Görgülü hocamızdan öğrendik Doğru, sağ ne olsun. mutlu. Biz de o konuda Aynen öyle. Yani Sizin daha sayenizde, az sizin veriyorduk. vesile olmanızda. estağfurullah doğrudur. Ya hocamız sağ olsun. Zaten her seferinde biz çiftlikleri geziyoruz. Bu konuda da sizin gibi bilgiye Biz açık faydalanıyoruz yani. evet Biz kişilerle, memnunuz. üreticilerimizle buluştuğumuz zaman zaten ortaya bir daha fazla sinerji çıkıyor. Daha fazla verimlilik çıkmış oluyor. Bu konuda abi 5 litre suyu da koyuyoruz. 5 litre suyu koyuyoruz. Bizim ayak hastalığı ya da işte ayaklarına vurma, işkembe, selülozit fazla şeyle olmadığı için bunu da premikserle, tamponlayıcı maddelerle Az her önce gün baktık kalkerli alg kullanıyorsunuz evet mesela. yani su- kaya tuzumuza kadar, yalama kovalarımıza kadar hepsini kullanıyoruz. Devam. Yani hayvanların refahı da ne gerekiyorsa hepsini hiç şey yapmadan yani halledebiliyorsunuz. Bir de Kullanıyoruz. burada kaç hayvan olursa olsun şu anda şu 3 yıldan beri tamamen baba oğlu olarak siz Tabii, kendiniz yani yaptınız. biz Hiç kendimiz- Tabii personel iş falan- gücü Şerif'te maddi manevi destek bende. Ben sadece ona yardım babında yanında bulunmaya çalışıyorum. Destek olmak babında ama Allah işi razı olsun. işi kendisi yapıyor ki birçok insan nerede görmüş, yapamaz, yapmaz, bıkar bilmem ne demesine rağmen Şerif aldı götürdü bu işi. Ne güzel, ne mutlu. Hani boynuz kulağa geçmezse geçer derler. Evet. O da bizi geçiyor. Aslında bu noktada da Şerif Bey 1986 doğumlu. Şimdi köylerden gençler çıkarken, terk ederken Biz belki köye döndük. siz köye döndünüz. Ben ona çok iş tekliflerinde bulundum ama bu işi istedi. Ama üretmek çok güzel bir duygu değil mi abi? Yani ve şu anda memnunum ben. Yaptığım işten de ne gocunuyorum ne ah keşke yapmasaydım demiyorum. Ben Demiyorsun. keşke daha önce başlasaydım bu işe. Yani keşke 5-10 sene önce daha önce girseydik bu işe de
başlasaydık ama nasip Yani hem nasip şu anda bugün temiz havada oturuyoruz. Hiç sanki çiftlikte böyle arkamızda dışkı yokmuşuz gibi tertemiz. bir koku yok tabii yani ortamda bir yonca ağır bir kokuyor amonyak sadece. kokusu yok. Şimdi abi peki 6 ayda bir sirkülasyon yapıyoruz dedik. Bir dana geliyor buradan, Şükür. 6 ay sonra çıkıyor. Şükür, Peki ne kadar bir masraf oluyor takriben, bunu bir sorsak olursak? Beslenme masrafı, işte siz burada yakıt yakıyorsunuz, işçilik, bağkurunuz, belki sigortanız vardır, amortismanınız falan var, ilaç vesaire, veterinerlik masrafları. Bir dana başına ne harcıyoruz abi, ne kazanıyoruz, kaç paraya kestiriyoruz? Bundan Şimdi biraz istersen bahsedebilir misiniz? onu ben biraz cevaplayayım. Hı hı. Şimdi bizim sadece erkek hayvana çalıştığımız için veterinerle çok fazla bir işimiz olmuyor. Dediğim gibi tamponlayıcı ve şeylerde premix'te kullandığımız için vitaminleri ayak sıkıntısı ya da mide sıkıntısı pek fazla yaşamıyoruz. Yani tabii ki veterinere ihtiyacımız oluyor. Olduğu zaman da çalıştığımız arkadaşlar var. Çağırıyoruz, geliyorlar, müdahale ediyorlar ama bir sağlar inek ya da süt inekçiliği yapan Devamlı surette bir bağımlılık yok, söz konusu mümkün değil. Yani çok az bir veterinerle işimiz oluyor. Ya bizim de ya geçmiş dönem için söyleyeyim. Yani 5,5 ile 6 lira arasında bizim hayvanlara alışımız oluyor. Aşağı yukarı 3 lira civarında da bir masrafımız oluyor. Tüm masraflar dahil. 6 ay içinde. İşçilik, tabii mazot 6 ay vesaire. içinde. Yani onun haricinde pek bir masrafımız olmuyor. 8,5-9 arası, 8500 TL, Biz 9000 şimdi lira arası sistemli masrafı sistemli bir yer yapmaya çalıştığımız için adam masrafımız da yok bizim. Çünkü günde 1 saat 2 saat işçilik söz konusu işçilik oluyor. söz konusu oluyor. O da ağır bir işçilik değil. Evet. Makineyi beklediğimiz için. Doğru. Yem karmanın karıştırma süresi kadar sadece bekliyoruz. biraz zaman Yani onu geçmiş bekliyoruz. oluyor. Bu arada da hayvanları gözlemliyoruz. Öksüren var mı, tıksıran var mı, işte rahatsız olan var mı ya da bir sıkıntısı olan var mı? Onları test etmeye çalışıyoruz. Adam işçilik masrafımız yok. Doğrudur. Hiç Peki, yok. İşçilik kendimizden. İşçilik ne güzel kendinize. Burada gördüğümüz kaba yemlerden sezonda tarıma dayalı hayvancılık olarak neler yapıyorsunuz? Yonca ekiyor musunuz? Atıyorum arpayı sezonda mı alıyorsunuz? Yonca ekiyoruz. Şimdi işte hazırladığımız 18 dönüm yoncamız var. Arpamız vardı. Ondan sonra tekrar onu yoncaya çevireceğiz. Kendi yoncamızı yedirdik hep. Otlar kendi otlarımız. Bunlar reglas otu kendimiz ekmiştik. Samanımız kendi samanımızdı. Arpa yılın belli bir ayında kendi arpamızı yedirebildik. Ama hayvan çok yetiştiremedik. Dışarıdan aldınız. Tabii takviye dışarıdan olarak. da aldık. Sağ olsun Şaban Bey'in şeyleriyle, desteğiyle manav ezmeyi de yedirdik. Arpa ezmeyi yedirdik. Ama bu sene biraz daha fazla dedim ya, malı arttırmaya çalışıyoruz. Bu arada ekimleri de arttırmaya çalışıyoruz. Tarımsal açısından üretimi de Tabii arttırıyorsunuz. yani otlarımız var, kendi otlarımız bu ay içinde biçeceğimiz. Arpalarımız var. Tamam. Aşağı yukarı bir 30-35 ton arpa, kendi arpamız çıkacak. Çok güzel. O da bizi belki 10 ay, belki 11 ay götürecek. İyi. Yani neredeyse belki bir bir ay. sonraki sezona kadar Tabii belki bir ay dışarıdan arpa alabiliyoruz. almayı düşünüyoruz. Ama yem takviyesi tabii sürekli dışarıdan kullanıyoruz. Doğrudur. Bizi de en çok yıpratan zaten Beslenme maliyetleri. et ve yem fiyatları aynı paralelde Orantısızlığı. gitmediği için o bizi biraz zorluyor. Yani yem fiyatları olsun ya da diğer hububat fiyatlarında ani yükselişler oluyor. Et fiyatları geriden gelmiş oluyor. Aynı orantıda çıkmıyor. Yani Çıkmıyor, geç kalıyor. Hububatın ve yemin yükselmesiyle işte et ürünleri, süt ürünleri de yükselse aynı orantıda çıksa hiçbir sıkıntı yok. Ama hububatla yemin yükselip de işte etle süt ürünlerinin yerinde kalıp ya da daha da geriye düştüğü zaman bizi sıkıntıya tabii ki Bu noktada sokuyor. da önceki 2 yıl ithal dana geldi herhalde. İthal besi İthal- hayvanı, ithal ithal karkas geldi. geldi. O noktada zarar ettiniz mi ya da nasıl bir süreç Yani izlediniz burada? zarar etmesek de belki kar etmedik. Kâr etmediniz. Ama şu anda bugün günlük fiyatlarla yem fiyatları biraz durdurulursa, baskılanırsa bu şartlarda çiftçi para kazanır. Memnunuz yani. Peki abi burada et ırklarını kaç para kestiriyorsunuz? Bakın Furkan Bey, aşağı yukarı 2-3 sene 30 ile 32 lira arasında oynadı hep. O zamanlar yemin çuvalı 55 liraydı. Et 30-32 liraydı. Civarını. Şu anda 38 ile 40 arasında bugünkü günlük. Yemde 80, 90, 95. 95 tabii. Markası o civarında. Yani markasına, içeriğine kalitesine göre değişiyor. Tabii.
neredeyse %100 artmış yem. Ama et %25 şeklinde. yani Tabii. Paralel giderse bu iş yapılır. Evet. Paralel gitmezse ki biz bu işten çok fazla para kazanalım da aman işte şurayı ödeyelim, bu borcumuzu kapatalım düşüncesi olmayan insanlarız. Buradaki köylü 4 tane 5 tane dana bakıyor. Yani bu şekilde bu sefer bakamıyor. Evet. Ha biz belki Para kazanamıyor. Evet. yani 5 tane bakıyor adam, 1 lira kazansa 5 lira yapar, gözü görmüyor onu. Kazanmadım diyor. Ama biz kalaba baktığımız için belki bizim için Önemli. kurtarıyor. Aynen. Ama dediğim gibi yemle et ya da süt paralel yükselirse bundan çiftçi de memnun olur. Yemci de memnun olur, sütçü de memnun olur, herkes memnun olur. Doğrudur. Herkes memnun olur. Peki abi şeyi tekrardan bir geriye dönecek olursak 8.500-9.000 lira civarı hem hayvanın ilk alım maliyeti hem beslenme ve diğer masrafları yaptık. Ortalama kaç kilo mesela karkas kesimi gerçekleşiyor burada? Ya biz geçen hafta kestirdik işte 325-330 ortalama. Şeklinde. En düşük Tabii o tabii rakamları 14 kesiyoruz. mesela geçen hafta 14 tane kestirdik. Ortalaması 325-330'a geldi. Yani bu da nereden baksan 12 lira civarında bir para topluyor. Bugünkü şartlarda en kötü ihtimalle 9.000 lira mal olsa gene 3 lira para bırakır. 3 lira para bırakıyor yani. Yani 3.000 TL şeklinde. 3 lira da çiftçi için iyi para. İyi para. İyi para ama dediğim gibi çiftçi 3 kuruş kazanıyor diye yem artarsa, saman artarsa, yonca artarsa bir de bunları satın alırsa bunu yetiştirenler Dışarıdan desteklenmezse çiftçi, üretmezse bu sefer maliyetler yükselir. İnsanlar işi bırakır. İşi bırakırsa kim üretecek? Nereden üretecek? Nereden temin edilecek bu kadar malzeme? Her şeye döviz mi gider? Yani mazotu dövizle al, petrolü dövizle al, işte kendine yetişmeni dövizle al, bir de bunları dövizle al. tabii Yani kesinlikle. nereye kadar? Çok teşekkür ediyoruz Veysel ve Şerif Bey. Bizleri ağırladınız. Burada bilgileri paylaştınız. Bizimle çiftliğinizi gezdik. Birkaç çekim yaptık. Burada onları da izleyenlerimizle paylaşacağız. Biz teşekkür ederiz. Geldiniz. Tekrar. Çok sağ Zaman olun. zaman bizi ziyaret ediyorsunuz. Sizin bilgilerinizden faydalanıyoruz. Estağfurullah. Tecrübelerinizden Eyvallah. faydalanıyoruz. Siz bu işin mektebini okumuşsunuz. Biz bu işin mektebini okumadık. Biz öğrendiğimiz kadarıyla ya da sizlerin veya sizin gibi arkadaşların, gelen arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ama hayatın içindesiniz. Hayat fakültesi devam ediyor. Yani Kesinlikle. Çünkü yani öğrendiklerimizi de yansıtıp bu hayvanlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. doğrudur abi. Yani biz bunlara bakarsak bunlar da bize Bakacak. gelir olarak geri dönüyor. Kesinlikle. Gelir olarak Geçim geri dönüyor. kısmı olarak. Hayvan ne kadar huzurlu olursa, ne kadar rahat olursa, karnı tok, Stres olmazsa. stres yoksa o kadar üzerine koyuyor. Neticede biz parasal olarak o kadar daha büyümüş oluyoruz. Aynen abi. Çok teşekkür Yani ederim. onun da bilincindeyiz. Yaptığımız işin getirisinin götürüsünün de bilincindeyiz. Aynen abi. Doğrudur. Çok teşekkürler. Çok Biz sağ olun. Manav ailesine tekrar çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Çok sağ olun. Yani bundan sonra da ziyaretlerinizi her zaman bekleriz. Çünkü her gelişinizde sizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah. Çok sağ olun abi. Evet, Veysel ve Şerif Tunçel Beylerin tecrübelerini ve öykülerini dinlemiş olduk. Sizlere aktarmış olduk. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum kısmını yazmayı unutmayalım. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.